Merhaba, bu eğitim içeriğimizde Fusion 360 programında iki boyutlu çizim yaparken sıkça kullanacağınız Line komutunu ele alacağız. Line komutu, birçok CAD programında olduğu gibi düz ve doğrusal çizgiler çizmenize yarar. İlk olarak yeni bir tasarım dosyası oluşturalım ve ardından iki boyutlu çizim ortamına giriş yapalım. Bunun için sol üst köşede bulunan Create menüsüne tıklıyoruz ve açılan menüden Create Sketch seçeneğini seçiyoruz. Ardından çizim yapacağımız düzlemi seçiyoruz. Fusion 360'da iki boyutlu çizim ortamına giriş yapmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Bu konuda kanalımda bulunan Fusion 360'da iki boyutlu çizim ortamına giriş adlı videoma da göz atabilirsiniz. Şimdi Line komutuna nasıl ulaşacağımızı inceleyelim. Line komutuna toolbar'ın sol tarafında bulunan bu şekilde sembolize edilmiş ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine Create menüsünden ulaşabilir veya klavyeden Play tuşuna basarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Bu komutun mantığı, başlangıç ve bitiş noktası tanımlanması ve çizginin açısal değerinin belirtilmesi üzerinden çalışmaktadır. Çizim düzleminde bir başlangıç noktası belirleyip farenizin sol tuşuna tıkladıktan sonra, bitiş noktasını belirleyip açınızı ve uzunluğunuzu tanımlayarak çizginizi çizebilirsiniz. Ölçülerinizin girişini anında yapabilirsiniz. Tab tuşuna basarak tanımlama yapılacak değerlere geçiş yapabilirsiniz. Örnek bir çizim yapalım. Başlangıç noktasını belirleyip farenizin sol tuşuna tıklayın. Ardından bitiş noktasını belirleyip çizgiyi çizin. Ölçüleri girerek çiziminizi daha hassas hale getirebilirsiniz. Tanımlı geometriler, hassas işler yapan sektörlerde büyük önem taşır. Bu yüzden şekillerinizi mutlaka tanımlı bir matematiğe uygun şekilde çizmek bir gerekliliktir. Ekranda görünen çizimin ölçüleri, tam tanımlı ve orijine göre durumu net değildir. Bu yüzden, şekilde mavi renkle tanımlanmamış çizgilerin konumlarını değiştirmek mümkündür. Deneyimlerimize dayanarak, hızlı ve özensiz bir şekilde ürün tasarımı yapmak, sonraki birçok süreçte büyük kayıplara neden olabilir. Şimdi bir de ölçülü bir çizim yapalım, basit bir dikdörtgen çizelim ve ölçülerini belirleyelim. Çizim düzleminde bir başlangıç noktası belirleyin ve yardımcı simgeleri kullanarak çizginin açı ve mesafesini belirleyin. Şu anda sadece ölçüsüz bir dikdörtgen oluşturduk. Tanımlı dikdörtgen oluşturma sürecinde sizlere anında ölçü girişi ve başka bir tanımlama yöntemi göstermek istiyorum. Dikdörtgenin yan tarafına anında ölçü tanımlaması yapacağımız, 50 mm uzunluğunda ve açısı 45 derece olan örnek bir çizgi çizmeye çalışalım. Boşlukta bir yere farenin sol tuşuna tıklayarak çizginin başlangıç noktasını belirleyin ve ardından komutun sizlere sunduğu kutucukların içine sayısal değerleri girin. Bu şekilde çizimlerinizi yaparken de ölçülerinizin girişini yapabilirsiniz. Sileceğiniz çizgileri seçin ve klavyeden Delete tuşuna basın. Şimdi iki boyutlu çizimlerimizi ölçülendirebileceğimiz Sketch Dimension komutunu inceleyelim. Bu komuta, toolbar'dan basit ölçülendirme sembolü olan ikondan ulaşabiliriz. Ayrıca Create menüsünden de Sketch Dimension komutuna erişilebildiği gibi, klavyeden de D tuşuna basarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Dikdörtgenin bir kenar ölçüsünü Sketch Dimension ile 100 mm olarak tanımlayalım. Çizgilerimizi bazı noktalardan çekiştirmeye çalıştığımızda, şeklimizin durum ve konumunun değiştiğini görebilmekteyiz. Bunun nedeni çizimimizin yeterli tanımlamaya sahip olmaması ve orijin ile ilgili konumunun net olmamasıdır. Gerekli olan diğer kenar ölçüsünü 50 mm olarak tanımladığımızda, hala çizimin mavi renkte olduğunu görmekteyiz. Bu durumun nedeni, şeklin orijin ile olan durumunun net olmamasıdır. Ayrıca çizimimizde çizgilerin birbiri ile olan ilişki durumları ve gerekli ölçülerin girişi ile gereksiz ölçü tanımlamalarında program size geri bildirim vermektedir. Diğer CAD/CAM yazılımlarında da benzer geri dönütler alabilirsiniz. Dikdörtgeni bir köşe noktasından farenin sol tuşuna tıklayarak orijine doğru taşıdığımızda gerekli tanımlamalar yapıldığı için şeklimizdeki bütün çizgilerin renklerinin siyah olduğunu görmekteyiz. Bu resim bize çizimimizin tam tanımlı olduğunu göstermektedir. Sizler orijinden başlayarak çizimlerinize devam edebilirsiniz. Bu durum size birçok kolaylıklar sağlayacaktır. Bizler şu anda tanımsız geometrilerin tam anlaşılması açısından uzayda bir yerde çizime başladık ve en sonda orijin ile ilgili durumumuzu netleştirdik. Bu çizimle kapalı bir alan oluşturduk. Bu tasarımı katı modelleme komutlarıyla somut bir modele dönüştürebilirsiniz. Katı modelleme komutları belirlediğiniz iki boyutlu çizimler üzerinden 3 boyutlu modeller oluşturur.
Çiziminizin zincir şeklinde, ardışık ve birbirine temas edecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, birçok CAD yazılımı bu tür iki boyutlu çizimlerle işlevlerini yerine getiremeyebilir ve sizlere geri bildirimde bulunabilir. Son olarak, farklı katı modelleme komutları için gerekli olan basit bir iki boyutlu çizim örneği oluşturalım. Bu çizimde eksen ve kesikli çizgiler gibi yardımcı çizgiler kullanacağız. Bu çizgilere, yan taraftaki Sketch palette kısmından erişebilirsiniz. Bu tür çizimler, döndürme veya aynalama işlemlerinde size büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi, çizimi tanımlı bir şekle dönüştürmek için ölçü girişlerini ve orijin durumunu netleştirelim. Çizgi tipini değiştirmek için önce çizgiyi seçin, ardından Sketch palette penceresindeki Line Type kısmından çizgi tipinizi değiştirebilirsiniz. Line komutu aktifken, farenin sol tuşuna tıklayarak zincirleme şekilde düz çizgilerinize devam edebilirsiniz. Komutu, Enter veya Escape tuşlarına basarak ya da ölçü girişinizden sonra görünen onay işaretine tıklayarak da sonlandırabilirsiniz. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Bu içerikte Line komutuna nasıl ulaşılacağını, nasıl bir çizim mantığına sahip olduğunu, anında ve Sketch Dimension ile ölçü girişi, ayrıca tanımlı ve matematiğe uygun çizimler yapılma gerekliliği sunuldu. Ekrandaki örneği çizmeniz, bu eğitim içeriğinin konusunu pekiştirmek için önemli bir gerekliliktir. Hoşça kalın.